Tekstil üzerine transfer baskı işi kurmak istiyorsanız bu video tam sizlere göre. Video içerisinde DTF ve tekstil folyosu transfer baskı tekniklerini anlatıyoruz. Aynı zamanda giriş seviyesi DTF yazıcı, kezici plotter cihazları ve transfer preslerini gösteriyoruz. Herkese merhaba, ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek Online videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konumuz var. Bizden uzun süredir beklenilen bir konu. Tekstil ürünlerine transfer baskıya başlangıç. Daha önce benzer bir videomuz vardı ama zamanla teknoloji tabii çok gelişiyor. Eski videomuzu hala YouTube gösterse de yeni DTF teknolojisi mesela orada yoktu. Dolayısıyla bugünkü videomuzu DTF ve tekstil folyosuna adıyoruz. Eski diğer teknolojileri merak ediyorsanız eski videomuza olan linki size göre sağ üst köşeye koyuyorum. Ama bence hiç ihtiyacınız yok. Bu videoda kısaca özetleyeyim. İlk önce DTF ve tekstil folyosu tekniklerini tanıtacağım. Sonra beraber demo merkezimize geçeriz. Orada giriş seviyesi cihazlarla beraber ufak uygulamalar yaparız. Orada tabii ki bütün orta ve endüstriyel seviye cihazları da göreceksiniz ama onlara çok değinmeyeceğim. Onlar için farklı videolar çekeceğiz. Hatta şöyle söyleyeyim, peyderpey bu video serisi olarak düşünün. Başlangıç videosunu çektikten sonra hangi DTF yazıcı benim için daha doğru, hangi kesici plotter benim için daha doğru ve hangi transfer presi benim için daha doğru gibilerinden 3 tane seriye video ekleyeceğiz. Gelelim isterseniz bu iki tekniğe. DTF çok yeni bir teknoloji. Direct to Film'in kısaltması. Aynı zamanda DTF bizim tescilli markamız. Bazen nasıl olur ya diyenler için hatta tescil belgesini buraya koyayım. Tarihini tam hatırlamıyorum. Montajda söyleyeceğim. 11 Şubat 2021'den itibaren bizim tescilli markamız korumamız altında. Türk Patent'in sayfasına gidip kontrol edebilirsiniz. Neyse gelelim konumuza. DTF tekniğinde mürekkep püskürtmeli yani inkjet bir yazıcınız var. Özel pigment tekstil mürekkebiniz var. Özel bir polyester filminiz var. Ve farklı tozlarınız var. Bizde şu anda 4 çeşit toz var. Ona da demo merkezinde değineceğim. Filmin üzerine aldığınız baskıyı tozlayıp fırınlayıp bunu tamamen otomatik veya elle yapabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Sonra da transfer presiyle kumaş üzerine aktarıyorsunuz. Başlıkta özellikle tekstil ürünleri dedim. Çünkü tişört, sweatshirt, pantolon, eşofman, mayo, neopren, çanta, ayakkabı, şapka, şemsiye ne ararsanız bütün tekstil türevlerine baskı yapabiliyorsunuz. İkinci tekniğimiz ise tekstil folyosu. Bir renk kartelası alayım. Renk kartelasını aldım. İstediğiniz rengi seçiyorsunuz. Burada bir yazıcı yok, baskı yok. O rengin malzemesini kesiyorsunuz. Ayıklayıp yine transfer presiyle aktarıyorsunuz. Böyle söyleyince şimdi kafa karıştırmış olabilir. İsterseniz daha fazla burada vakit kaybetmeyelim. Demo merkezine geçelim. Uygulamalı olarak ne demek istediğimi göstereyim. Ama geçmeden önce kısa bir ek yapacağım. Tekstil folyosunun DTF ile olan farkları, artısı, eksisi nedir? DTF fotoğraf baskısında istediğiniz her şeyi basmada milyonlarca renk basabilirsiniz. Görsel basabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir teknik. Kesmeye, ayıklamaya ihtiyacınız yok. İncecik detayları bile hiç uğraşmadan aktarabiliyorsunuz. Tekstil folyosunun avantajı ne derseniz bence normal renklerde çok ekstra bir avantajı yok. Ama özellikle efekt istiyorsanız reflektif, lümen, neon, simli, metalik, kadife dokulu flok, kabartmalı puf, kalın 3D rubber gibi tekstil folyolarını zaten yazıcıdan çıkartarak yapamıyorsunuz. En azından şimdilik yapamıyorsunuz. Hoş, neon için bir alternatif var. Yakında onu da tanıtacağız. Dolayısıyla bu iki teknik birbirinin eksiklerini kapatıyor. Hatta ikisini birden aynı görselde kullanabilirseniz biz buna hibrit baskı diyoruz. İnanılmaz güzel görseller ortaya çıkıyor. Örneklerini de demo merkezinde göstereceğim. Hadi gidelim. Hoş geldiniz. Demo merkezimize geldik. Şimdi size burada ilk önce birkaç örnek tişört üzerinden göstereyim.
dediğim gibi iki farklı teknik tanıtacağız. Birincisi tekstil folyosu. Burada renk kartelasını gösteriyorum size. Özellikle böyle metalik, farklı metalikler, kadife dokusu, simli, hologramlı, reflektörlü veya böyle kalın 3D tarzı ürünler için ideal. Tekstil folyosu nasıl kullanılıyor? Şöyle göstereyim. Bu ürünle kesim yapmayacağız. Bu endüstriyel bir lazer kesim cihazı. Folyo bu şekilde gözüküyor. Bundan bıçak veya lazerle kesim yapıp sonra ayıklayıp tişörte uyguluyorsunuz veya kumaşa. Yukarıda ekonomik plotter'la birazdan bir uygulama yapacağız. Örnek göstereyim. Bakın şu en sağdaki tişört, ben araya girebiliyor muyum? Simli siyah tekstil folyosu. Bu böyle spektrum tekstil folyosu. Kulağında da, kolunda da hafif kabaran puf tekstil folyosu var. Yanındaki 100. yıl logomuzun yüz şekli kadife dokulu flok tekstil folyosu. Sol üstte böyle sakallı gözlüklü bir arkadaş diyeyim bense, kadife ile metalik karışımı. Tekstil folyosunu tek başına birkaç farklı renkle karıştırabildiğiniz gibi diğer ikinci konumuz olan birazdan göstereceğim DTF ile de karıştırıp hibrit baskı da yapabiliyorsunuz. Onun örnekleri mesela bu motosikletin egzoz gidon kısmı ekranda gözüküyor mu bilmiyorum. Çok güzel parlıyor. O bizim gümüş esnek metalik folyomuz. Deminki 100. yılda Atatürk portresi DTF'ydi veya bu flash görselinde mavi olanlar, bu ışıkta görmüyorsunuz, karanlıkta ışık vurunca parlar, reflektör. Onun videosundan küçük bir alıntı yaparım. Kalan flash kordon kısmı ise DTF baskısı. Tekstil folyosunun kesimini yukarıda yapacağız dedim. Bir DTF makinalarını göstereyim size hızlıca. Bir de DTF baskı yapalım. Tabii ki sağ tarafımda endüstriyel cihazlar var. Dediğim gibi başka bir video konusu. Başlangıç için tavsiye ettiğimiz masaüstü cihazlarımız. 3 modelimiz var. 21 santimlik rulo yazıcımız, 33 santimlik rulo yazıcımız ve en yeni masaüstü modelimiz, biraz daha, hatta bayağı daha hızlandırdık. Bunu ProDesk S diye satıyoruz. ProDesk Mini, ProDesk S. S Speed'den, yani hızdan geliyor. 35 santime kadar malzeme takabiliyorsunuz. Bunu bir düz çevireyim. Film yamuk çıkmasın, düz insin diye, kaymaması için. Makine tanıtımı videosu olmadığı için detaylarını göstermeyeceğim. Sadece bir çıktı alacağım size. Sonrasında DTF tekniğini anlatmak için bu çıktıyı, tamam başlıyormuş. Bu çıktıyı elle tozlayacağız. Otomatik tozlamak için endüstriyellerin hepsinde var zaten. Masaüstü versiyonlarında bu tarz bir otomatik tozlama, fırınlama aparatı var. Ama başlangıç seviyesinde çok tavsiye etmiyoruz. Başlangıç seviyesinde şu anda Cihan'ın arkasında burada yer kalmadığı için size birazdan göstereceğiz. Masaüstü fırınlarımız var. Elle tozlayıp masaüstü fırını da kürledikten sonra tişört üzerine uygulayacağız. Baskımız başladı. Şunu şöyle göstereyim size. İlk önce renk, sonra beyaz atılır DTF'de. Rengi bastıktan sonra beyazı atmaya başlıyor. Bunu uzun uzun bitene kadar bekletmeyeceğim sizi. Şöyle yapıyorum. Evet, baskımızın sonlarına atladım ben. Bakıyorum. Çok az bir şey kalmış. %95'lerde şu anda. Gördüğünüz üzere renk üzeri beyaz basıyor. Şu anda gördüğünüz şekil pek bir şey ifade etmiyor olabilir size. Bizim RIP yazılımının özel bir modu var. Bunu siyah tişörte basacağımız için arkadaki örnekler gibi içinden siyah çektik. Siyah rengi tişörtten gelecek. Hatta şöyle göstereyim. Uzun da bastım. 50 santimlik bir baskı oldu bu.
görselin içinde aslında siyah olan alanları boş bıraktı yazılım. O renkler tişörtten gelecek. Çok güzel bir baskı olacak. İsterseniz size elle tozlamayı da göstereyim. Şu manuel fırına girsin diye başlığını da kesiyorum. Yoksa sığmayabilir. Manuel tozlama için tozu ne yapmış arkadaşlar? Şurada. Kusura bakmayın. Şu tarz böyle plastik bir kutu tavsiye ediyoruz. Herkesin kendi farklı stili oluyor. Ben genellikle filmi bu şekilde üzerine koyuyorum. Buradan mesela faraşla biraz toz alıyorsunuz. Çok az toz kalmış burada. Bir paket daha eklemeli. Ama yeterli olacaktır. İsterseniz hatta böyle pastacıların kullandığı şeylerle çok olunca ben bunu daldırıyordum. İçinde çok az kaldığı için akıp geçiyor. O yüzden kullanmayacağım. Daha güzel bir şekilde üzerine atabiliyorsunuz tozu. Biraz toz koyduktan sonra bunu şu şekilde ileri geri yapıyorsunuz ve mürekkep olan yerlere bu transfer tozu yapışıyor. Şu anda aslında bu işlem bitti bile. Fazlalıkları almak için biraz şöyle sallamanız veya elinizle pıt pıt yapmanız yeterli. Otomatik makinalarda tozu da otomatik atıyor. Böyle pıt pıtı da kendi yapan bir sistem var. Fırından geçirip ruloyu size sarıyor. Hatta endüstriyelde göstereyim. Şöyle bitmiş şekilde alabiliyorsunuz. Endüstriyeli bir kenara bırakalım. Bunu bu arada arada devamlı sesler geliyor. Demo merkezindeyiz. Otomatik karıştırmalar, sirkülasyonlar, temizlikler çalışıyor. Sesler için kusura bakmayın lütfen. Bunu masaüstü fırınımızda hemen bir kürleyelim. Bu 41'e 62 boyu, 35'e 50 ve 41'e 62 olarak iki boyda satıyoruz. Alttan ısıtmalı, çok homojen, güzel bir şekilde ısıtıyor. Derece ayarı, saniye ayarı. Bu da biliyorsunuz DTF'yi fırınlarken çok sağlıksız dumanlar, gazlar çıkıyor. Hem sağlıksız hem koku yapıyor. Otomatik o gazları filtreliyor. Filtreyi buradan açıp kapatıyorsunuz. Bu işlem 2 dakika sürüyor. Yine ben burayı atlıyorum. 2 dakika sonra görüşmek üzere diyorum. Son 2 saniyemiz bitince zaten ötüyor. Susturdum. Kaldırıyorum. Şu anda zemin sıcak olduğu için dikkatli almanız gerek. Araya kağıt falan sokabilirsiniz ama ben artık alıştım. Şu şekilde alıyorum. Cihan gözüküyor mu parlaklığı? Bakın toz eridi. Şeffaf parlak bir katman oluşturuyor. Aslında evet. Şu anda tozun beyazlığı yok. Şeffaf parlak bir katman oldu. Bu baskıya hazır. Bunu kenara koyayım. Fırını kapatalım. İşimiz kalmadı. Üst kata çıkalım ve kesimimizi yapalım. Kesici plotterlarımıza geldik. Şöyle söyleyeyim. Birçok farklı modelimiz var. Kullanım amacına göre de değişik plotterlar var. Ama tekstil folyosuna başlangıçta size tavsiye edeceğimiz birkaç ürün var. Masaüstü için 3 modelimiz var. Birincisini aslında çok tavsiye etmiyoruz. Biraz oyuncak gibi, tamamen çok düşük bütçeleri. İkincisi Craft modelimiz. Craft da güzel, gayet net kesen bir cihaz ama daha üst model bir şey isterseniz Printek Mini V2 masaüstü kesicilerin en profesyonel, en güzel cihazı bizce. İkisinde de CCD kamerayla pozalı kesim opsiyonu var. Tekstil folyosunda ama kullanacağınız bir özellik değil. Onu etiket falan yaparken kullanabilirsiniz. Ekonomik ama tekstil folyosu kesimi için bir cihaz istiyorsanız da Printek Eco ayaklı kesici. Fiyat performans bu cihazda inanılmaz. Kamera sistemi yok ama folyo keserken zaten kameraya ihtiyacınız da yok. Şimdi üzerinde zaten reflektif folyomuz var. Ben bir başlangıç yerini ayarlayayım. Daha önceden gücünü vesaire ayarlamıştık. Orijine basıyorum. Kesime hazır. Bilgisayarda bizim Printek Online logosunu önceden hazırlamıştım. Aşağıda demin tişörtün sırtı için bir tane görsel hazırlamıştık biliyorsunuz. Bunu da sırta değil göğse logo şeklinde yapacağız.
Her şey hazır. Kes diyorum. Gayet detaylı bir kesim. Detaylı kesimleri normalde yavaş kesmenizi tavsiye ederiz ama ya bu ekonomik ayaklı plotter fiyat performans gerçekten inanılmaz. Şu anda 800 mm/saniye ile kesmesine rağmen göreceksiniz bizim logonun gerçekten çok zor incecik çizgilerini rahatlıkla kesiyor. Oynatmak için offline'a basıp getiriyorsunuz. Bakın şimdi bir dışını alayım. Bu ayıklama çerçevesi dediğimiz kolay ayıklamaya yarayan çerçeve. İçinde ayıklama çubuğuyla göstereceğim size. Cihan güzel çıkıyor değil mi? Evet abi, gayet güzel. Bu ucu körelmiş ya. Plotter'ın bıçağı gayet keskin. Şu anda gözüküyor mu bilmiyorum. Mesela Evet. şu C harfinin ince çizgileri gerçekten çok zordur kesmesi. Son hızda en ekonomik cihazımızda şu T'nin çizgilerine bakın. Bu arada sesim biraz kısık. O yüzden zor anlaşılıyor olabilir. Kusura bakmayın. O'nun içine aldık. P ve E harflerin içi tekstil folyosunun tekstil folyosunun en sevmediğim yanı şu ayıklama işlemi. Bu ayıklama çubuğu çok kötü. Cımbızı alsaymışım keşke. Uçları bayağı kötüleşmiş. P'nin içini de alalım. Şu anda transfer baskıyı hazır. Keseceğim. Şu aynalı kestiğimiz için tersten gözüküyor. Yere düştü, o önemli değil. Tersten kestik. Hot melt dediğimiz yapışkan kısmı bu tarafta. Çevirdiğinizde bakın düz oluyor. Göğüse logo olarak aşağıda uygulamaya geçeceğiz. DTF baskımız ve tekstil folyosu kesimimiz hazır. Şimdi presleme işlemine geçiyoruz. Preslemede size biraz ekonomik preslerimizi göstereyim. En ekonomik preslerimizden biri Printek Eco. Yanı açılır. Şu anda orada başka bir şey olduğu için açamıyorum. Adı üzerinde ekonomik bir pres. Düşük bütçeyle başlamak isterseniz ama alanı küçük 29'a 38 olduğu için bu kadar dev bir baskıyı zaten yapamayız. Bunun için değil ama konumuz tekstil üzerine baskı, şapka presi böyle bir şey. Şapkaları bu şekilde basıyorsunuz. İsterseniz gelelim. Benim favori presim, başlangıçta da biraz daha fazla bütçeniz varsa alabileceğiniz ömürlük, çok dayanıklı manuel preslerin en iyisi Printek Premium. Arkadaki etraftaki pneumatik endüstriyel presleri geçiyorum. Tekrar başlangıç seviyesine dönüyorum. Ev tipi 3 farklı hobi presimiz var. Bunların normal ütüden farklı özelliği ısı derecesini ayarlıyorsunuz ve sabit ısıyı çok güzel tutuyor. Buharı yok. Basıncı elle veriyorsunuz. Bir nevi transfer için yapılmış ütü diyebiliriz. Ama bunlar da basınç ayarı olmadığı için o kadar tavsiye ettiğimiz ürünler değil aslında. Uygulamayı yeni preslerimizden Printek Ekonomik Otomatik'le yapacağız. Ama buna gelmeden önce yine konumuz transfer baskı olduğu için şöyle göstereyim. Ayakkabı presiyle mesela ayakkabılara da çok güzel baskı yapabiliyorsunuz. Biraz ayakkabıyı geri koydum. Geldim presimize. Daha önceki videolarımızı seyretmişseniz ben daha çok yanı açılan, rahat çalışan presleri severim ama bu preste en azından böyle bir çekmece var. Yine kendinizi yakmadan rahat çalışabiliyorsunuz. Tişörtümüzü aldık. Large beden bir tişört. Direkt sırtına DTF baskısını yapacağım ilk önce. Aşağı yukarı yerleştirdim. Çekmeceyi geri itiyorum. Güvenlik amaçlı tek şeye basarsanız kendinizi sıkıştırmayın diye inmez. 2 düğmesine aynı anda basmanız yeterli. Derece ve saniye ayarlarımız var. Ben bir ütüleme kırışıklığını almak için basmıştım. Dolayısıyla durdurma butonuna basıp tekrar açtım. Saniye dolunca otomatik kalkıyor tabii ki. Şimdi baskımızı yerleştiriyoruz. Üzerine bir de yağlı kağıt koyacağım. Bir saniye.
İlk aşamada yağlı kağıt koyma mecburiyetiniz yok. Direkt filme de basabilirsiniz. Ama zararı da yok. Bastık. On saniye olduğu için atlamıyorum. 10 saniye dolduğunda otomatik olarak cihazımız kalkıyor. 3 saniye kala ötmeye başlıyor. Sıcak soyum bir film kullanıyoruz. Sıcak soyumda da ama çok sıcakken değil de biraz hafif ılıttıktan sonra soymayı tavsiye ediyoruz. Şu anda baskımız hazır. Bir de fiksaj yapacağız. Yerleştiriyorum ve itiyorum. Fiksaj baskının görselin içine daha iyi işlemesini sağlar. Hem tuşeniz azalır. Bazı kumaşlarda kumaşın dokusunu da alır. Aynı zamanda yıkama direncini de oldukça artırır. Şimdi bu baskıyı gönül rahatlığıyla çok kez yıkayabilirsiniz. Hatta kullandığınız toza göre yıkama direnci de değişiyor. Bizim standart tozumuzla 60 derecede bile yıkayabiliyorsunuz ama tavsiye ettiğimiz 40 derece. Toz demişken tozlama yaparken onları anlatacaktım da söylemeyi unuttum. Tozun da farklı çeşitleri var. Mesela standart toz biraz daha kalın tanelidir. Ekstra yumuşak tozumuz var. Videoda göstersek görüntüde hiçbir şey anlaşılmıyor. Demo merkezimize gelen müşterilerimiz farkını görebilir. Ellediğinizde tuşesi çok daha ince oluyor ama her artının bir eksisi olduğu gibi daha düşük yıkama direnci veya dokulu kumaşlarda sorun yaratabiliyor. Düşük ısı özel bir tozumuz var. Mesela naylon, yağmurluk tarzı kumaşlar 150 derecede eriyeceği için 100-110 derecede baskı yapmanızı sağlayan toz veya sentetik kumaşlarda dye migrasyonunu engellemek için Sublue özellikli tozlarımız da var. Tozu söylemiştim. Şimdi logoya geçeyim. Bu arada aslında tersinden basarken ekstra fiksaj yapmayıp bu göğsü basarken alttan fiksaj da yapmış oluyorsunuz. Genelde yakadan aşağı yukarı 7 santim falan indirmek iyi oluyor. Sence nasıl Cihan? İyi mi? İyi. Bence de güzel. Yani inşallah yamuk olmamıştır. Cetvelle ölçüp biçmedik. Bunları hizalarken de başlangıç seviyesinde tavsiye etmesek de ileri seviyede lazer hizalama aparatlarımız da mevcut. Tekstil folyosunu da yine 150 derece 10 saniyede basabiliyorsunuz. Bu arada 160'a da oynayabilirsiniz. DTF'de de çok hassas ürünler değil. 10 yerine 15 saniye çıkabilirsiniz. Tavsiye etmiyoruz ama fiksaj yapmayacaksanız 10 saniyeyi biraz daha uzatın deriz zaten. Reflektör sıcak mıydı, soğuk muydu? %100 hatırlamıyorum. Şimdi deneyerek görürüz. Soğuk. Soğuk mu? Evet. Emin misin? Eminim. Soğuksa o zaman bunu, şurası metal. Metale değdiğinizde hızlı soğur. Şöyle bir soğutalım. Tamam, yeterince soğudu. Reflektör baskımız da hazır. Birazdan bunu size ışık yansıtan şekilde de göstereceğim. Buna da kısa bir fiksaj yapalım ve baskı işlemimiz tamamen bitmiş oluyor. Geldik videomuzun sonuna. Birazdan size bu reflektörün yansıtmasını da göstereceğim. Ama ondan önce her videoda olan kupon bölümümüze gelelim. Tam kupon olmayacak bu. Çünkü taksit imkanı sunacağız. O da kuponla yapılmıyor bizim sitede. Videoda gördüğünüz giriş seviyesi cihazlar için geçerli. Hangileri olduğunu şimdi burada konuşarak listelemiyorum. Aşağıda YouTube video açıklamalarını genişlettiğinizde hem bütün gösterdiğimiz ürünlerin sitemizdeki sayfalarına bağlantılarını görebilirsiniz. Hem de bu ürünlere ücretsiz 3 taksit, vade farksız 3 taksit avantajından yararlanabilirsiniz. Bu taksit avantajından yararlanmak için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin. 0850 242 22 44 nolu
hattımızdan hem telefon hem WhatsApp mesajı olarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bu kampanya diğer kuponlarda olduğu gibi video yayınlandıktan sonra 10 gün süreyle geçerli, onu hatırlatayım. Şimdi tişörtün giyerek yansımasını göstereyim. Large bedenmiş, bakalım nasıl olacak, biraz dar gelebilir ama yine de giyelim. Evet, ışıkları kapattık, telefonla çekiyoruz kamerayı, sadece telefonun flaşı açık. Tabii arkadan pencereden de biraz ışık geliyor da gördüğünüz üzere inanılmaz güzel yansıyor reflektör baskı. Bunu dediğim gibi şimdi kamerayı flaşa tuttuğumu nasıl gözüküyor Cihan, bir baksana, onu da göstermiş olalım. Hibrit baskıyı gördüğünüz üzere flaşın o mavi gözüken flaş işaretleri dehşet patlıyor şu anda. Arkayı da tekrar bir göstereyim. Tişört çok dar olduğu için artık kendi tişörtüme geçeyim. Geldik videomuzun sonuna. En başta da bahsettiğim üzere bundan sonra seri şeklinde hangi DTF yazıcı benim için daha doğru yazıcı, hangi kesici plotör benim için doğru kesici veya hangi transfer presi benim için doğru transfer presi diye 3 ayrı video yayınlayacağız. Bu videoları da kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız YouTube sizi biz video yayınladıkça bilgilendirecektir. Beğendiyseniz de bir beğenme butonuna basarsanız bizler için çok yararı olur, çok memnun oluruz. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar.